Hırkamızın 3. bölümüyle devam ediyoruz. Şişime 60 tane ilmek atacağım. Tığımla atıyorum yine. Hem kolay olsun hem de daha ip ziyan etmemiş olayım diye. Çünkü o kadar çok ip alıyorum ki ve her aldığımda iplerin fiyatları uçuyor da uçuyor. O yüzden ben de elimden geleni yapıyorum. Böylece size daha çok örgü gösterebiliyorum. Şimdi 60 tane ilmek attım. Şu an 4,5 numara şişe attım ben bunu ama 6 numara ile örmeye karar verdim. Biraz sıkışık oldu. Birazcık daha bol olmasını istiyorum. Bunu neye göre attım arkadaşlar? Göğüs ölçümü aldım. Artı 2 santim ekledim göğüs ölçüme ve daha sonra onu ikiye böldüm ve şişime 10 tane ilmek atıp birazcık ördüm ve kaç santim gider şeklinde bulduktan sonra buna karar verdim. Siz de aynı bu şekilde bu yolu izlerseniz o böyle anlattı, ben de öyle yapayım deyip o kadar emek verdikten sonra giydiğinizde aynısı olmayınca hayal kırıklığına uğramayın lütfen. Herkes kendi ölçüsünden gitsin. Ben bir 38 beden için yapacağım gene. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ben tersi ters düzü düz örerek istediğim uzunluğa gelene kadar, koltuk altına gelene kadar öreceğim hırkamı ve detayların hepsini de tek tek anlatıyor olacağım. O noktada buluşalım. Ben yeni baştan 6 numara şişe geçtim ve yeniden 60 ilmek attım ve koltuk altına kadar örüyorum. Koltuk altına geldiğimde sağlı sollu 4 sırada bir 2 tane eksilterek sağa doğru kesme, sola doğru kesme yaparak öreceğim ve istediğim genişliğe geldiğinde de dümdüz bir şekilde arka yakamı keseceğim. Tüm detaylarını en sonda çizimde anlatıyor olacağım. Hiç merak etmeyin. Kolda da aynı şekilde eksiltmeler yapacağız ve size anlatıyor olacağım. Koluma da tığ ile ilmek atarak başlıyorum ve devam ediyorum. 30, 31, 32 ve 33 ilmekli kolumu başlıyorum ve ters düz öreceğim. Lastik yapmayacağım. Düzü düz, tersi ters örerek devam edeceğim. Bu benim ikinci kolum. Hemen alıp anlatıyorum. Kolumun birini ördüm arkadaşlar. Hemen şöyle gösteriyorum size. 33 ilmekle başladım ve şurada dirseğimin hemen altına kadar dümdüz ördüm. Dirsekten sonra koltuk altına kadar 4 sırada bir arttırarak kola kadar, koltuk altına kadar geldim. İşaretlerimi görüyorsunuz. Maviler koltuk altlarım, şuradakiler de benim dirseğimin hemen altı. Daha sonra koltuk altından sonra bir sıra düz ördüm. Ne eksiltme ne arttırma yaparak düz ördükten sonra başladım 4 sırada eksiltmeler yaparak omza doğru gitmeye ve daha sonra şurada yaklaşık bir kaç sıra oluyor? 2, 4, 6 sıra kadar da dümdüz ördüm ve 20 ilmek kaldığında da 6 sıra ördükten sonra burayı dümdüz kestim ve reklam kolumuz olmuş oldu. Şöyle bir görüntümüz var. İkiye katladığımızda böyle olacak. Şurası omzumuz, şurası da kol ağzımız ve dirsek bölümümüz. Şimdi bunun aynı işlemlerini yapacağız. Ben hemen sizinle şu ölçüyü de paylaşayım. 33 ilmekle başlamıştık. Burası herkesin kendi koluna göre ölçmesi gereken bölüm arkadaşlar. 20 santim örmüşüm. Şuradan şöyle ölçüyoruz. 20 santim hemen benim dirseğimin alt bölümü gördüğünüz gibi.
Ve buradan sonra da koltuk altıma kadar yavaş yavaş arttırdım. Şimdi ben dümdüz örüyorum. Şuradaki artışları size anlatmak için geri döneceğim. Daha sonra artışlarımız bittiğinde de buradaki eksiltmeleri anlatıyor olacağım. O noktalarda buluşalım. Geldik arttırma bölümüne. İşaretlerimi aldım. Görüyorsunuz hem bu tarafta hem bu tarafta. Arttırmalarımızı yapmaya başlıyoruz. 4 sırada bir arttırma yapacağız. Hemen onu da gösteriyorum. Hemen burada. İstediğiniz şekilde arttırabilirsiniz. Ama ben böyle büyük büyük delikler olsun istemiyorum bluzum dikildikten sonra. İlk ilmeğin içerisindeyim. Normal bir ördüm. Hala ilmeğim diğer şişimin içerisinde. Aldığım ilmeğim de sağ elimdeki şişin içerisinde. İlk ilmeğe tekrar giriyorum ama bu sefer çaprazdan girdim. Tekrar ilmek aldım ve bir ilmeğimiz iki ilmeğe döndü. Bunu böyle sona kadar öreceğim. Sona geldiğimizi farz edin. Şu bizim son ilmeğimiz olduğunu düşünelim. Sizi oraya kadar bekletmeyeceğim. Şuradan girip alıyorum ve çaprazdan girip alıyorum. Aynı işlemi yapacağım ve terste normal arttırmadan öreceğim. Bir sıra düz normal arttırmadan öreceğim. Tersi yine arttırmadan ördükten sonra, yani bu sıradan sonra 4 sırada bir arttıra arttıra kol altına kadar gideceğiz. Ve ben kol altına geldiğimizde yine devam edeceğim size detayları anlatmaya. O noktada buluşalım. Kolumuzda arttırmalarım bitti. Bir sıra düz ördüm. Şuraya kadar bir arttırmamız var. Şurada beyaz ipimi görüyorsunuz. Hemen ölçmek istiyorum. Ben burada ölçüyü size veriyorum. Ama lütfen kendi kolunuza göre yapıyorsunuz. Kol altınızda nerede bitiyor, o kadar ölçüyorsunuz ve yapıyorsunuz. 44 santim örmüşüm arkadaşlar. Ben kendi koluma göre ördüm bunu. Ve bir sıra düz ördükten sonra eksiltme yapmaya başladım. Burada da eksiltmeyi size göstermek istiyorum. Reglen bir koldu bu, biliyorsunuz. Ve başta 3 tane normal ilmek örüyorum. Şöyle yaklaştırsam nasıl gözükecek? Evet. Baştakini örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü ördüm. Ve şuraya geldiğimizde ben şu an tüylü bir iple ördüğüm için istersem şöyle üçünü birden alarak iki tane eksiltmiş olabilirim. Ama şöyle yapmaya devam edeceğim. İp çok kaygan olduğu için görüyorsunuz, burada da çıkarttım. İp çok kaygan ve hemen sökülüp gitmeye müsait. O yüzden şöyle bir işlem yaparak yer değiştireceğim. Yer değiştiriyorum ilmeklerimi. İki tanesini arkaya alırken üçüncü ilk olan ilmeğimi öne geçiriyorum. Hatta bunu geçirmeden önce zorlananlar için göstermiş olayım burayı da. Öne geçirip üçünü birden alabilirsiniz ama bunda zorlanıyorsanız arkaya geçirdiklerimizi örüp öne geçirdiğimizi de ipin içerisinden tekrar atlattığımızda sağa doğru bir kesme işlemimiz olmuş oldu. Tüysüz bir iple yapıyorsanız bu yöntemi yapabilirsiniz veya üçünü birden örerek de yapabilirsiniz. Ben burada sırf düzgün gözüksün diye tüylü örmeme rağmen ilmeği öne alarak yapıyorum. Arkaya geldiğimizde de hemen onu da nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum. Arkada da aynı şekilde sağ kesme ve sola kesme işlemleri yaparak kesmelerimi gerçekleştirdim. Geldik buradaki kesmemizi yapmaya. 6 tane ilmeğimiz kala şuradaki 3 ilmeğimizi birden alıyorum ve üçünü birden tek seferde örüyorum. Böylece burada da 2 tane ilmeğimiz eksilmiş oldu. Şu kalan 3 ilmeğimi de örüyorum normal bir şekilde.
Şuradaki bizim tek bir sırada 4 tane ilmeğimiz eksilmiş oluyor. Ben 33 ilmekten başlayıp 53 ilmeğe kadar arttırmıştım. Hemen şuradaki sayıyı da size vermek istiyorum. Kaç santim örmüşüm. Bunu kendi koluma göre ördüm. 37 santim genişliğinde bir kolum var benim. Ve bunu yavaş yavaş eksilte 20 ilmeğe kadar düşürdükten sonra birkaç sıra düz örüp kolumu istediğim ölçüye ulaştığında bitireceğim. Şimdi 4 sırada bir kesmelerimizi yüz tarafından yaparak örüyoruz ve kesmelerimizi yapıyoruz. Kolumu ben tamamladım ve size bir fikir olması açısından da bir ölçü yapacağım. Ama buradaki ölçüyü herkes kendi vücuduna ölçerek veya sevdiği bir hırkasına, ceketine ölçerek yapıyor. Şuradaki beyaz ipimi görebiliyorsunuzdur. Umarım örtüm de beyaz olduğu için şöyle elimde tutuyorum. Görüyorsunuz, yaklaşık bir 26 santim kadar ördüm. Bu benim için yeterli. Şurada 6 sıra kadar düz ördüm. 20 ilmekteyim ve bu 20 ilmekte ne kadar santim ediyormuş hemen onu da ölçelim. Şöyle misinalıda böyle avantajlarımız var. Gayet ilmeklerimiz serbest dururken güzel ölçüler alabiliyoruz. Şöyle düzelteyim. Şöyle serbest bir ilmeklerimiz olsun. 15 santim kadar da bizim yakamıza gelecek olan bölüm, kolumuzun yaka kısmı olacak burası, reglan olduğu için. Ve şimdi ben burada artık istediğim ölçüye ulaştığım için ister şişinizle kesin, ister tığınızla kesin. Ben şimdi tığımla keseceğim ve yeni görenler için de küçük bir tekrar yapmak istiyorum. Şöyle birinci ilmeğimi örüyorum, aldım. İkinci ilmeğime girdim, ilmeğimi aldım. Fazla gerginlik yapmadan bolca birinci ilmeğimin içerisinden geçirdim. Tekrar yapalım. İlmeğimi aldım ve ilk ilmeğimin içinden gerdirmeden çekiyorum. Tekrar yapalım. Ve çok kolay bir şekilde kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Özellikle böyle tüylü ipliklerde, bir de benim ipim şöyle göstereyim hemen size de yakından. Katlı bir ip olduğu için şu an 3 kat ipi örüyorum ben. Katlı da bir ip olduğu için şişle yaparken biraz zorlanabilirsiniz. Bu çok pratik bir yöntem. Yeni başlayanlar bile şişindeki kesme işlemini böyle yapabilir. Ve görüyorsunuz gayet de güzel bir kenarımız oluyor. Hemen göstereyim. Görüyorsunuz. Hiçbir gerginlik yok. Ve buraya biz yaka dizeceğimiz için de çok rahat bir şekilde yapabileceğiz. İstiyorsanız şişle de yapabilirsiniz. Aynı işlem. Devam ediyorum. Ve artık yavaş yavaş hırkamızı toplamaya başlayabileceğiz. 2 ön, bir arka, 2 de kolumuzu ördük. Kollardan birleştireceğiz ve yakamı devam edeceğim. İstiyorsanız yanları da birleştirip yakayı devam edebilirsiniz. Bir mahsuru yok. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Örgü en başta insanın rahatlık hissedebilmesi için olmalı bence. Şurada da birazcık dikiş payı bırakıyorum. Şöyle birazcık bol bol bırakayım ben. Burayı da ben çünkü tığımla birleştirmek istiyorum. Şöyle yaklaşık bir 1 metre, 1,5 metre kadar ipimi bırakıyorum. İstiyorsanız kısa kesip daha sonradan da buradan ip bağlayarak da yapabilirsiniz. Şimdi başlayacağız hırkamızı toparlamaya. Etek ucumdan koluma kadar, kol ucuna kadar ilmek kaydırma yöntemiyle geldim. Ve burada
Bittikten sonra ipimi koparmıyorum. Kolumun başlangıç ipini elimde tutarak içeriye saklayarak burada sık iğne yapacağız. Yalancı sık iğneler yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Şu an ben kolun ters tarafındayım. Hırkamızın iç bölümündeyim. Buradaki ipimi bu tarafa alıyorum ve kolun dış tarafı içte kaldı şu an. Görüyorsunuz, dikişler gözükmüyor. Burası dikişlerimi yapmış olduğum yer. İlmek kaydırmamı yapmış olduğum yer. Yani hırkanın yüzünden yalancı sık iğneler yapacağım. Şuradaki ipimi de saklayarak gideceğim. Her bir başlangıç ilmeğimin içerisine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yalancı sık iğne. Yalancı sık iğneyi de bilmeyenler için gösteriyorum. Tığıma doluyorum. İlk boşluğa battım. İlmeği çıkarttım. Şu an tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden çekiyorum. Tığıma doladım. Battım. İlmek çıkarttım. 3 ilmek var. Üçünü birden çekiyorum. Bütün bu kol ağzını böyle yaptıktan sonra ipimizi yine kesmeden son bir işlemimiz var. Şuradaki boşlukların içerisinden ilmek kaydırma yapacağız. Çünkü neden? Birisi bana sanırım beddua etti. Ne kadar işin olursa olsun örgü örerken, dikiş dikerken detaylarda boğul inşallah mı dedi, ne dedi? Böyle yapıp bırakıp gidemiyorum. İlla oradaki o boşluğu da güzelleştirmem lazım. O yüzden şimdi kol ağzını bir güzel sık iğne ile tığladıktan sonra o noktada buluşalım. Başladığımız yere geldik. Şurada sonuncu yalancı sık iğnemi yapıyorum. İlk yapmış olduğum yalancı sık iğnemin tepesine batıp ilmek kaydırma yaptım ve şurada ipimi tığımdan ilmeğimi çıkarttım. İlk ilmek kaydırma yapacağım yere tığımı batırdım. Şu ilmeğimi de arkadan geçirerek yüzeyden çıkarıyorum. İlmek kaydırmamız yine hırkamızın yüz kısmından olacak. Aslında gözükmüyor, görüyorsunuz. Yani bayağı bir benim gibi detaylarda boğulan bir olmanız gerekiyor ki burayla uğraşasınız. Şöyle her bir sık iğne yaptığım yerin içinden geçerek ilmek kaydırma yapıyorum. Ve böylece ne oluyor? Hem hırkamız güzelleşiyor, hem benim gibi hiç takıntılı olmayan insanlar böyle mutlu oluyor. Şöyle de güzel bir de bitişimiz oluyor. Yani bu da güzel oldu. Şimdi içim rahat ediyor. Siz de istiyorsanız burayı yapın, istemiyorsanız yapmayın. Burayı da size bırakıyorum. Ve şurada ipimi hemen bitiş noktasını göstermek istiyorum. Son noktayı yaptım. İpimi bir şöyle 10-15 santimden kesiyorum. Şöyle çektikten sonra geri alıyorum içeriye. Ve arkada düğümledikten sonra yürüterek kaybedeceğim bu iplerimi. Dikişimin içerisinde yürüte yürüte gideceğim arkadaşlar. Şuraya doğru gideceğim. Şimdi bunu birazdan ben yapacağım. Hemen koluma giyerek bir düzünü çevireyim. Nasıl göründüğüne bakalım. Şöyle bir görüntümüz oldu. Hiç de fena olmadı. Ne dersiniz? Detaylarla uğraşmak evet çok zaman harcatıyor bize ama sonuçta güzel oluyor. Hem de kıvrılma için de güzel bir yöntem oldu arkadaşlar. Çok beğendim ben. Siz de yaparsanız memnun kalacağınızı düşünüyorum. Bunu aynı zamanda nerede yapacağız? Önde, etek ucunda ve yakada da yapacağız aynı işlemleri ve şu görüntümüz bütünlük arz edecek efendim. Şimdi ben ne yapıyorum? Diğer tarafı da kolu ve bedenimizi birleştiriyorum.
Buradaki işlemin aynısını oraya da yapıyorum. İlmek kaydırmamı da yapıyorum. Düğümlerimi de bitiriyorum. Daha sonra iliğe geri dönüyoruz. Neden dönüyoruz? Çünkü ilikte de minik bir detayımız olacak. Şu görüntü benim pek hoşuma gitmedi. Tamam, bir sorun yok. Takıyoruz düğmeyi. Evet, güzel. Ama nedir? Bu içten bir örgücüyü kemirir. Hemen burayı düzelteceğiz. Ben işlerimi bitirdikten sonra beraber yapacağız. Hemen yapıp geliyorum. Hırkamızın tüm kol ağızlarını, yaka ve ön ve etek ucunu aynı şekilde yalancı sık iğne yapıp daha sonra da sık iğne yapmış olduğum ilmeklerin içerisinden de ilmek yürüterek güzelce tığladım ve güzel de oldu arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Ne kadar tüylü de olsa farkındasınız. Şuradaki çizgiler, ilmek kaydırmalarımız güzel bir ceket olmuş oldu. Hırka da diyebiliriz, ceket de diyebiliriz. Şimdi geldik efendim ilmeğimizi daha güzel ve tok bir hale getirmeye. Şimdi ben burada 6 numara şiş kullandığım için ipimde şişe göre biraz daha ince kaldığı için şöyle bir görüyorsunuz bölüm var. Şöyle beyazda göreceksiniz. Bu normalde de şuradaki şey, ben normalde de ince ip ince şişle yaptığımda bile bu görüntüden hoşlanmıyorum. O yüzden ne yapıyorum? Şuradaki şu görüntüyü şöyle tığımı şuradan ve şuradan geçiriyorum. Bir de üstteki ilmeğin içinden geçiriyorum. Sadece ikisini alırsam yine bir üstte yine delik görüntüm olacak. O yüzden böyle yaptım. Burada yüzden bir tane bağlıyorum. Şimdi şurada görüyorsunuz yine delik varmış gibi ama deminki kadar büyük değil. Oradaki büyük delikten kurtulduk. Şimdi şurada ilmeğimi minik minik tığlayacağım. Elimde 3 numara tığım var. Ve buraya bir sık iğne yaparak ikinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem, biliyorsunuz 3 ilmek kesmiştim ben burada. Dördüncü sık iğnem, beşinci sık iğnem ve altıncı sık iğnemi yapıyorum. Şöyle bir bakıyorum durum nedir? Şimdi alttaki yumuşak dokuya bakın, bir de üstteki iliğe benzeyen dokumuza bakın. Şimdi alta geçiyorum. Ve şuradaki ipimi de içten yürütüyorum ki birazcık daha tokluk katsın. Altta da 6 tane minik sık iğne yapmayı planlıyorum. Birazcık daha derinden alarak yapacağım burayı. Aynı bir kumaşın üzerine ilik yaparmış gibi düşünün. İliği iğnemizle örüyoruz. Burada da örgü kısmını tığımla yapıyorum. Şimdi başladığım noktaya geri döndüm ve şöyle bir bakalım son durumumuz nedir? Son durumumuz gayet güzel, tok bir iliğimiz oldu arkadaşlar. Ve şurada işlemi bitirmeden de düğmemi geçiriyorum. Ne durumda diye şöyle bir bakıyorum. İyi bir durumda. Şuradaki son sık iğnemi sökeceğim. Bolluk olsun istemiyorum. Hemen ilk başlamış olduğum sık iğnemin içerisinden ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar iliğimi deniyorum. Çünkü ben bol ilik istemiyorum. Ve şu an istediğim sonuca varmış bulunuyorum. İpimi kestim. Şuradan ipimi çıkarıyorum. Sıkılaştırdıktan sonra tersinden tığımla girip burayı güzelce
arkadan sabitliyorum. Burada bir küçük tığ bulsam iyi olurdu ama artık malzemelerimin de çoğunu kaldırdığım için hangi kutuda ne var bu saatte aramayayım. Ben şu an gecenin 4'ündeyim arkadaşlar. Gündüz çok işim oluyor. Oturamıyorum örgünün başına. Akşamleyin de o kadar yorgun oluyorum ki elime almak biraz uzun sürdü bugün. Şöyle de birer birer ilmeklerin içerisinden geçe geçe ipimin olduğu noktaya geldim. Yavaşça geçiriyorum. Tüylü bir ip olması burada çok büyük bir avantaj. Görüyorsunuz, arkadan da gözükmeyecek bir şekilde. Şu an şöyle geliyorum. İpimi birazcık daha yürüteceğim. Şöyle birazcık çekiştiriyorum ki giydiğimde bir gerginlik olmasın. En önemli yerde bir de yakamın olduğu yerdeyim. Giydiğimde çirkin bir görüntü olmasın diye elimden geldiğince güzelce yürütüyorum. Gerdirmeden iyice sakladıktan sonra şöyle son kez bir kere daha çekiştireyim. Belki bana diyeceksiniz ki işte neden uğraştın, zaten görünmüyordu. Evet, görünmüyordu ama ben onu şöyle dokunduğumda bir ilik tokluğu almıyordum arkadaşlar. O yüzden uğraştım ve değdi. Şimdi hemen bunun karşısına da güzelce düğmemi dikeceğim. Şuraya bir tane şuradan aşağıya ineceğim. Bir de buradan içe gireceğim ve tam şu noktaya, ön ortasına iliğimi diktikten sonra şöyle güzel bir yakamız olacak. Şimdi benim ölçümlerimde 2 santim 2 santimde, şuraları ekleyince birazcık daha oldu ama hiç problem değil. Zaten bu ilik bu böyle ortada durmayacak. Şöyle yana doğru kayacak. Şöyle arkadan göreceksiniz, kayacak. Dikince daha net anlayacaksınız. Yine istediğimiz noktaya gelecek. Giyildiğinde daha net anlaşılacak. Eğer ben düğme yapmak istemiyorum diyorsanız şu karşı tarafa da ilik açıp şöyle buradan böyle büyük büyük kalın kalın kurdeleler çok moda. Onu buradan takarak fiyonk yapabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Özellikle kız çocuklarınız için fiyonklular çok hoşuna gidecektir. Küçük kızlarımızın, bebeklerimizin çok da tatlı duruyorlar. Siz de seviyorsanız neden olmasın. Şimdi düğmemi dikiyorum ve tüm detaylarla karşınıza geliyorum. Düğmemizi de diktim ve burada görüyorsunuz tam düğmemiz öne doğru kayıyor. Tam içinden geçecek büyüklükte bir iliğimiz var ama öne doğru kayıyor. Giydiğinde de bilirsiniz, ceketlerde böyle olur. Ve tam şu noktamız bizim ön ortası. Sadece tek bir düğme yapmak istedim ben. Alt kısmının şöyle açık olmasını istedim. Herkesin kendi tercihi, nasıl istiyorsanız öyle yapıyorsunuz. Şimdi detaylar. Evet efendim, detaylarla karşınızdayım. Hemen şöyle yaklaştırıyorum. Işığımı da ters çeviriyorum ve hemen hızlıca size ne kadar ip kullandığımı, ne kullandığımı, şişimi bahsediyorum. İpim tavşan ipti. Kilo ile satılan bir ipti. Geçenlerde de böyle ip örmüştüm. Şu an videoda kırmızı gibi gözükebilir ama koyu bir fuşya, şöyle 3 katlı tavşan ipim var. Bu böyle satılıyordu. Ben kendim 3 kat yapmadım. Nako Paris'le de örebilirsiniz veya benzer başka iplerle de örebilirsiniz. Tüylü olmayan iplerle de örebilirsiniz. Herkesin kendi tercihi. Şişim 6 numaraydı. Tığlarım 4 no kullandım. Ön bölümde, kol ağızlarında, etek ucunda. Yakada ise 3,5 numara tığ kullandım. Ön ve arkanın toplamı 90 santim. Boy 48 santim. Boyu da şu noktadan etek ucuna kadar ölçtüm. 48 santim.
Beden 89 santime kadar 38 santim vermişler. Bir firmanın beden tablosuna bakarak söylüyorum. 40 beden 90 santimden itibaren başlıyormuş. Ama ben bunu 38 beden için örmüştüm. 38 40 beden yazabiliriz. Şuraya ve gelelim efendim. Bizim ipimiz tavşan ipti ve kaç gram kullandığımı da hemen şurada göstermek istiyorum. 325 gram ip kullandım. Benim ipim güzel bir ipti. Örümü çok zevkli bir ipti. 5 numara şiş ile başlamıştım. Ama daha sonra ben şişimi değiştirdim. Söktüm o başlamış olduğum noktayı ve 6 numaraya geçtim. Elim artık bayağı misinaya alıştığı için de birazcık da sıkı sıkı örmeye başladım. Güzel bir doku elde ettiğimi düşünüyorum. Şöyle de baktığınızda güzel bir dokumuz oldu. Ve gelelim beden bilgilerine. Şöyle bir arka beden kalıbımız var. 60 ilmekle başladım. 45 santim. 32 santim yüksekliğe ulaştıktan sonra aynen kolda yapmış olduğumuz gibi 4 sırada bir 2 tane eksilterek şöyle görüyorsunuz 4 sırada 2 kez yazmışım buraya. Yakada da 25 ilmeğe geldiğimde yani 20 santime ulaştığımda dümdüz bir şekilde yakamızı kestim. Daha sonra kolumuzu inceleyelim. 33 ilmek ile başlamıştım. 26 santim denk geliyor 33 ilmeğim. Ve 20 santim dirseğe kadar dümdüz arttırmadan ördüm. Dirsekten itibaren her 4 sırada bir tane arttırarak şurada hemen ben şöyle arttıra koltuk altına kadar 4 sırada bir tane arttırarak gittim. Daha sonra 53 ilmeğe ulaştıktan sonra tam koltuk altında bir sıra normal ördüm. Daha sonra da 4 sırada 2 tane kese kese yakaya kadar reglan kolumun yaka kısmına kadar ulaştım. Burası da 20 ilmekti. 17 santimde dümdüz bir şekilde kolumu da kestim. Ve daha sonra ben video içerisinde üçgen şeklinde keserek V yaka bölümünü de anlattım. Tüm detayları tek tek verdim. Burada ben şu an bu bitmiş olan yuvarlak yakalı hırkamın kalıbını çizdim. Bunu da 35 ilmek ile başlamışım arkadaşlar. Videoda gözüküyor mu? Hemen şöyle bir bakayım. 35 ilmek ile başlamışım. 24 santime denk geliyor bu da. Yine aynen koltuk altına kadar dümdüz gittim. 32 santim kadar dümdüz gittim. Ve daha sonra kol evini oymaya başladım. Dümdüz görüyorsunuz. 4 sırada bir eksiltmeler yaparken burası da yanlış hatırlamıyorsam 5,5 santim dümdüz şu noktaya kadar çıktım. Şöyle bir çarpı atayım. Şu noktaya kadar çıktım. Daha sonra da 8 4 3 2 1 şeklinde keserek bir noktada bitirdim ve yakamız yuvarlak yaka oldu. Ve bizim ön bedenimizde böyleydi arkadaşlar. İlik çalışmasını da gayet detaylı anlattım. Düğmemizin dikimi de zaten normal bir düğme dikimi olduğu için ayaklı bir düğme diktim ben buraya. Çok kolay bir dikimi var. Metal bir düğme kullandım. İstediğiniz her düğme olur. Orada da bir sıkıntı yok. Şöyle de küçültüyorum. Resmini çekip elinizde detay olsun diye tutabilmeniz için. Videolarım pek peş peşe gelemedi. Bunun nedeni de biliyorsunuz taşınma arefesindeyim. Bu ev toplandı. Yıkananlar, işte katlananlar, toplananlar, kutulananlar derken
baya bir işim vardı. Şimdi öbür tarafta işler başlıyor. Badana boya, temizlik ve taşınma derken yine yoğun bir haftaya giriyorum ben. Bakalım, bu arada yine bir şeyler örebilirsem tabii ki sizinle paylaşacağım. Evet, zorlanıyorum ama aynı zamanda da benim için bir terapi vazifesi görüyor örgü. O yüzden de hiç bırakmak istemiyorum. Şimdi hırkamızın resimlerini öbür tarafa taşındığımızda yayınlayabileceğim. Çünkü kombinleyip giyebileceğim hiçbir şey kalmadı ortalıkta. Hepsi katlandı. Resimlerini de kapak olarak düzenleyeceğim. Ve çekimler yapacağım. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Biliyorum çok anlayışlısınız. O yüzden teşekkür ederim şimdiden. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.